Herkese merhaba. Joy Chef'in The Kitchen'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Kanalda ne yok diye baktık. Kanalda çorba yok. Farkında mısınız? Hiç çorba yapmamışız. Dedik ki hemen çorba yapmamız lazım. Tabi şimdi tutup da mercimek, domates çorbası, yayla çorbası, ezogelin, bunlar biliyorsunuz ülkemizde çok bilinen ve çok tüketilen çorbalar. Ülkemizde çorba çok seviliyor. Ama tutup da şimdi bunları göstermenin bir alemi yok. Çünkü gerçekten bunları artık herkes biliyor. Bilmeyenler de artık YouTube'da o kadar çok video var ki bunlarla alakalı. Onları izleyebilirler. Biz dedik ki şöyle farklı bir şey yapalım. Ne yapalım dedik. Fransız soğan çorbası yapalım dedik. Çünkü bu çorba Fransız soğan çorbası olduğuna bakmayın. Çünkü bu çorba gerçekten bizim damak zevkimize çok uygun. Türk milletine çok uygun bir çorba. Biliyorsunuz bizim yemeklerimizde soğan olmazsa olmaz. Ve bu çorba o yüzden bize çok uygun bir çorba dedik. Bunu yapalım. Ne böyle Fransız soğan çorbası denince böyle akla çok zor bir çorba gelmesin. Çünkü Fransız mutfağı evet zor. Böyle her yemek 3-5 aşamadan geçiyor. Ama bu Fransız soğan çorbası böyle Fransız mutfağının uslu çocuklarından çok basit aslında. Sadece böyle koyuyorsunuz ocağa ve kendi kendine pişiyor. O yüzden bu çorbayı yapalım dedik. Şimdi malzemelerimizi bir saymaya geçelim. Önümde böyle fazlaca bir soğan var. Onları doğramam gerekiyor. Ondan sonra da ufak ufak aşamalara geçeceğiz. Hadi bakalım. Malzemelerimizi saymakla başlıyoruz. Burada 2,5-3 kiloya yakın soğanlarım var. Normalde aslında bu tarifin orijinalinde beyaz soğan kullanılır. Ben de dikkat ettiyseniz çoğunlukla beyaz soğan kullanıyorum. Ama içine böyle 2 tane kırmızı soğan ekleyeceğim. Onlar hem böyle bir farklılık yaratacaklar, biraz daha tatlılık verecekler. Açıkçası elimde beyaz soğanlar bitmişti, çaktırmayın. 2 tane de kırmızı soğan ekledim. Aslında gerçek nedeni bu. Ama dediğim gibi hiç önemli değil. Kırmızı soğan da aynı işlemi görecektir. Bu tarifte şarap kullanıyorum ben. Şarap kullanmak zorunda değilseniz ama bir asit oranını yakalamamız lazım bu çorbada. Orijinal tarifinde de şarap kullanılır. Eğer kullanmak istemiyorsanız bu miktarda değil, burada aşağı yukarı yarım litreye yakın bir şarap var. Ama bunu yarıya bölün. Böyle bir 200 mililitre kadar bir sirke kullanabilirsiniz. Üzüm sirkesi olur, elma sirkesi olur, balzamik sirkesi bile olur. Önemli olan yemeğinize bir asit oranı vermeniz. Onun dışında tabii ki de Fransız mutfağının olmazsa olmazlarından tereyağımız var. Zeytinyağı kullanmıyoruz bu tarifte. Böyle bir 3 diş sarımsağım var. Ekstra bir lezzet verecek benim çorbama. Et suyum var. Bunu da kendim yaptım. Kendi yaptığım bir et suyu. Tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Sebze suyu da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Dışarıdan da alabilirsiniz. Bulyon çok önermiyorum açıkçası. Çünkü o tam lezzeti yakalayamazsınız. Ama kendiniz evde yapabiliyorsanız bu tavuk suyunu, et suyunu çok daha güzel bir lezzet katarsınız yemeğinize. En son sunum için burada kullanacağım şöyle bir Fransız bagetim var. Ben onu biz kullandık. Birkaç dilim ayırmıştım. O böyle iyice bayatladı. Bayat olmasında önem var. Çünkü o böyle kıtırlığı istiyorum. Fırınlamak istemiyorum ekstradan ekmeğimi. Onun dışında bir de şöyle sert lezzette, yani böyle yoğun bir lezzeti olan bir peynir ihtiyacınız var bu Fransız soğan çorbasını servis ederken. Ne kullanabilirsiniz? Eski kaşar olur, Kars gravyeri olur. Önemli olan sert, rendeleyebileceğiniz ve böyle lezzet olarak yoğun bir tadı olan bir peynir lazım ki onu üstüne rendeleyeceğiz ve fırınlayacağız çorbamızı en son. O böyle üstünde graten oluşması lazım. Evet, malzemelerimiz bu kadar. Tuz, karabiberimiz var ekstradan. Şimdi ufak ufak yapımına geçelim. Çünkü bu soğanları artık böyle doğramaya başlamam lazım. Bütün evi soğan kokusu kaplamadan önce, reji kızmasın bize. Hadi başlıyoruz. Evet, yapımına başlamadan önce şu mutfağımızı bir açalım. Bu böyle çok sevdiğimiz bir çiftin hediyesi bize. Arkadaşlarımızın hediyesi. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz. Artık bu bizle böyle burada mutfağımızı sembolize edecek. Mutfağımızı açtık. Artık yemek yapmaya başlayabiliriz. İlk iş soğanlarımızı doğramakla başlayacağız. Soğanlarımızı jülyen kesmemiz gerekiyor. Ben önceden soğanlarımızı soymuştum. Şimdi kafasını ve sonunu alıyorum. Ondan sonra şöyle ortadan ikiye bölüp direkt jülyen şekilde keseceğiz.
Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde keseceğiz. Ben şimdi bunların hepsini keseyim. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız. Evet, videonun bu kısımlarına gözü yaşlı devam edeceğim. Soğanlarımızı kestik. Gözünüze çok geliyorsa doğru yoldasınız. Gözünüze çok gelmesi lazım. Çünkü fark ettiyseniz zaten çorbamızın içinde başka hiçbir şey yok. Adı üstünde soğan çorbası. Sadece soğan var içinde. O yüzden gerçekten çok soğan olması lazım. Bunlar pişecek, karamelize olacak ve inanın şu kadarcık kalacaklar. O yüzden gerçekten çok soğanla yapmanız gerekiyor. Bu tarif aşağı yukarı böyle bir 6-8 kişiyi doyuracak şekilde bir tarif. Siz de takdir edersiniz ki çorba yaptığımız zaman böyle 1-2 porsiyonluk yapmayız. Böyle en azından 1-2 sefer, 1-2 öğün, 3'er-5'er kişi yiyebilecek şekilde yapıyoruz çorbaları. O yüzden bu kadar çok yapıyorum. Ben şimdi bunları tereyağıyla beraber tencerede yavaş yavaş kısık ateşte, mutlaka bunu unutmayın. Yüksek ateş kullanmayın. Biz bunları sotelemeyeceğiz. Terletme yöntemiyle karamelize edeceğiz. Sarımsaklarımı da doğrayacağım. Onları da ekleyeceğim. Ondan sonra bakın neler olacak. Evet, tarifimize gözü yaşlı devam ediyoruz. Burası şu an inanılmaz. Tereyağlarımızı içine attık. Biraz erisin. Soğanlarımı ekleyeceğim. Dediğim gibi ısı yüksek değil. Düşük ısıda başlattım. Soğanları içine attıktan sonra hatta bir kapağınız varsa kapağı da kapatın ki iyice onlar terlemeye başlasın. Evet, tereyağımız eridi. Soğanlarımı atmaya başlıyorum. Şu aşamada karıştırmak oldukça zor. O yüzden bırakın biraz terlesinler, biraz yumuşasınlar. Ondan sonra karıştırabiliriz. Bu arada sarımsağı da atıyorum üstüne. Bakın o da bu şekilde. Kapağını kapatıyorum. Birazcık terlesinler. Ondan sonra karıştıracağız. Evet, çorbamız pişti. Bu arada sesle alakalı biraz problemler yaşadık.
çekim yaparken ocakta özellikle. Onunla alakalı bir bilgilendirme yapayım. Bazı yerlerde sesim çıkmamış. O yüzden ben videoda onları müzik eşliğinde geçeceğim. Ama ben size kısaca tam olarak ne yaptığımı bir anlatayım. Soğanlarımızı, tereyağımızı erittikten sonra soğanlarımızı attık. Ondan sonra biraz böyle kapağı bekledik. Kapağı kapalı bir şekilde bekledik ki onlar terlesin, yumuşasın ki karıştırabileceğimiz bir kıvama gelsinler. Ondan sonra tuzunu, biberini attık. Şöyle bir karıştırdık. İyice yumuşadıktan sonra kapağını açtık. O böyle suyunu salmıştı zaten soğanlarımız. Ondan sonra kapağını açtık ve aşağı yukarı bir yarım saat kadar böyle arada 5 dakikada bir, 10 dakikada bir karıştıracağımız şekilde soğanlarımızı pişirdik. Böyle hafif rengi değişmeye başlayınca, hafif böyle karamelize rengi almaya başlayınca ne yaptık? Şarabımızı ekledik. Dediğim gibi şarap kullanmak zorunda değilsiniz. Ama mutlaka ve mutlaka şarap kullanmazsanız en azından bir elma sirkesi, bir üzüm sirkesi, hatta balzamik sirkesi bile olur. Böyle bir 200 mililitre kadar, ben yarım litre şarap kullandım. Onun lezzeti de geçiyor onun içine. Ama siz eğer sirke kullanacaksanız böyle bir 200 mililitre, 250 mililitre kadar bir sirke kullanın mutlaka. Çünkü bu asit oranını dengeleyecektir yemeğin. Onun dışında şarabımızı attıktan sonra et suyumuzu attık. Ben 1 litre kadar bir et suyu atmıştım içine. Yeterli olmadı. 1 litre kadar da bir su attım. Ondan sonra kapağını kapattım ve 40 dakika, 45 dakika kadar çorbamı pişirdim. Kısık ateşte çorbamı pişirdim ve şu an hazır. Şöyle bir göstereyim size çorbamı. Daha yeni aldım ocaktan. Şöyle kahverengi bir hal aldı. İçinde bol bol soğanlarımız var. Çok da güzel kokuyor. Şimdi ne yapacağız? Bu çorbayı tabaklayacağız. Ve ardından üstüne ekmeğini ve peynirini atacağız. Fırınımı açtım. Sadece üst ızgarasını açtım fırınımın. Soğanından da alayım. Şunu da kenara alayım. Evet, bakın çorbamızı koyduk. Şöyle bayat ekmeğim var. Bayat ekmeğiniz yoksa normal taze ekmeğinizi fırınlayabilirsiniz. Ama mutlaka böyle yumuşak halde, taze bir şekilde değil de böyle kıtır bir haldeyken koyun ekmeğinizi. Bütün olarak kalmasını sağlayacaktır. Kıtır olması. Öbür türlü ekmeğiniz eğer taze olursa bunun içinde dağılır gider. Peynir olarak da dediğim gibi böyle tat olarak sert bir tadı olan tuzlu bir peynir kullanmayı tercih edin. Böyle taze kaşar gibi değil de dediğim gibi eski kaşar olur. Böyle Kars gravyeri olur. Çok yakışacaktır. Şimdi ben bunu fırına atıyorum. Üst ızgarası açık sadece fırınımın, dediğim gibi. Herhalde bir 2-3 dakika yeterli olacaktır. Böyle üstünün graten halini almasını istiyorum. Ondan sonra tadacağız beraber. Bakalım nasıl olmuş. Evet, çorbamız fırından çıktı. Üstündeki peynir eridi. Ben şöyle biraz da taze soğan ekiyorum üstüne. Ki böyle güzel bir sunum olsun. Hem böyle bir yeşillik katsın. Hem de zaten çorbamız soğan çorbası. Biraz da taze soğan olsun üstünde. Mutlaka tadına bakmak istiyorum. Çünkü ben bu çorbayı çok seviyorum. İnanıyorum ki hiç denemeyenleriniz vardır illaki. Siz de çok seveceksiniz. Çünkü Türk damak zevkine çok uygun bir çorba. Hem çok pratik, gördünüz. Yani yaptığımız bir şey yok. Sadece o soğan kesme kısmı biraz uzun sürüyor. Onda yapacak bir şey yok. Biz Türk milleti soğan doğramaya alışkınızdır. Çünkü her yemeğimizde soğan var zaten. Evet, şimdi bir tadına bakmak istiyorum. Hem böyle o ekmeğinden, peynirinden ve çorbanın kendisinden. Şöyle bir kaşık alayım. Evet. Bu arada çok sıcak. Bu arada çok yakın bir arkadaşımın oğlu Sarp benden çorba tarifi istemişti. Ben de bu videoyu ona armağan ediyorum. Mercimek çorbasını çok seviyormuş kendisi ama olsun, annesi babası ona farklı bir çorba yapsınlar. Bakalım sevecek mi, sevmeyecek mi? Ona buradan kocaman sevgiler, öpücükler yolluyorum. Artık tadına bakabiliriz.
Gerçekten şahane olmuş. Ben bu çorbayı en son bir Fransız bistrosunda çalışırken yapmıştım. Tadı aynı olmuş. Siz de mutlaka bu çorbayı yapın ve misafirlerinize ikram edin. Kendilerini bir Fransız restoranında zannetsinler. Siz de kendinizde gurur duyun. Efendim bugün Fransız soğan çorbası yaptık. Videoyu mutlaka likelamayı unutmayın. Kanala henüz abone olmadıysanız kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı da unutmayın. Yorumlarda bizden hangi yemekleri görmek istiyorsunuz? Onlardan mutlaka bahsedin. Biz bilmiyorsak bile yeni bir şey yaparız beraber ve eğleniriz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın efendim.